Bugünkü videomuzda kontrollerimizi yaparken muhtemelen ana arımızı öldürdük veyahut da ana arımızı kestiler arılarımız. O yüzden ana arı yoktu ve meme asmaya başladı. Günlük yumurta da yoktu. O yüzden memeleri bozup da işlem yapamadım. Ve çok da aşırı derecede meme yoktu. Ortalarda vardı. Muhtemelen anasını değiştirmeye karar verdi. Veyahut da anası bir şekilde öldü. O yüzden ve güçlü konumda olduğu için oğula da meyletme ihtimali vardı. Risk de almak istemedim. Ondan dolayı, çünkü uçuştan dönemeyebilirdi çıkan anarımız. Ondan dolayı şöyle bir yöntemi uyguladım. Ana kovanımız normalde bu şekildeydi bizim. Tam bu istikametteydi. Hafiften sağa kaydırdım ana kovanımızı. Sola da yeni bir kovan koydum. Uçuş delikleri aynı olacak şekilde. Buradan memeli ve günlüklü ballı polenle eşit miktarda çıta dağıttım. Yapmış olduğum işlem 23.05'te yapmışım ben bu işlemi. 2 tane çıkmak üzere olan meme bırakmışım burada. Zaten çok aşırı bir meme yoktu. Büyüklerinden 2 tanesini bıraktım. Bakalım anarımız yumurtlamaya başlamış mı? Muhtemelen başlamıştır. Polenimiz, polenli kekimiz. Şöyle bakmak istiyorum arkadaşlar sıradan. 2, 4, 5 da burada var. Öbüründe de işte olması lazım hatırladığım kadarıyla. Evet, balımız var mevcut. Mevcut balımız var. Altta polenlerimiz var. Gayet güzel. Stok durumumuz iyi. Bunlara eğer yumurtlamaya başladıysa şerbet beslemesine başlamamız lazım. Aynı şekilde burada da sanki şurada günlük yumurtaları gördüğüm gibi. Evet, hatta larvaya dönmüş. Arımız şurada larvaları var. Polenlerin arasında gayet güzel. Anamız yumurtlamaya başlamış. Ana arımızı ayıramıyoruz. Çünkü bugün arıların biraz hırçın. Günlük yumurtaları görmem yeterlidir. Evet, larvaya dönmüş. Yaşlı larvalara dönmüş. Genç larvalar var. Altta günlükler var. Anamız yumurtlamaya başlamış. Artık şerbet takviyesini yapacağız. Arının bu dönemde hırçın olmasının en büyük sebeplerinden biri, artık bizim burada Mayıs 15'ten sonra nektar gelmiyor, damla gelmiyor. O yüzden arımız hırçın, mutsuz çünkü. Burada var mı? Evet, poleni var, balı var. Diğer çerçevede aynı şekilde bal var, polen var. Ana arımız şu iki çıtada şu anda mevcut. Yumurtlamasına devam ediyor. Bugün şansımıza biraz da acele ediyorum herhalde, ondan dolayı hırçınlaşıyorlar. Bir önceki videomda katlı kovanları biraz rahatsız ettim. Onun da etkisi var. Şu anda aralıkta bir huzursuzluk var. O yüzden arkadaşlar ara ara kovanlar arasında bakarken zaman vermek gerekiyor. Ama işte benim de vaktim dar olduğundan dolayı bu şekilde bir yol izliyorum. Şimdi ikinci kovanımızın durumuna bakalım. Şimdi kameramızı yaklaştıralım. Arkadaşlar daha yakından görülmesi için. Bu da ikinci kovanımızın durumu. Evet, 5 çıta oradaydı. 5 çıta da burada. Yemlikle beraber 5 çıta. Yemliği her zaman çıta olarak sayıyoruz arkadaşlar. Buna bölme tahtası koymayı unutmuşum. Onu da koruz. Evet. Analarımız son çıtaya kadar gelmiş. Bunda biraz da arı yoğunluğu fazla. Buraya gelen arı fazla. Arı gelmiş buraya. Ondan dolayı muhtemelen hemen buna çıta vermem gerekiyor. Durum onu gösteriyor. Evet. Kapalı yavrular. Arkasından aynı şekilde. Bunun arası biraz daha erken çiftleşme uçuşundan gelmiş. Gayet de güzel.
Yavrulama düzeni de güzel. Evet, buralarda da günlükler var. Larvalar var. Yaşlı larvalar var. Kapanmış yavrularımız var. Buna çıta vermem gerek arkadaşlar. Durum onu gösteriyor. Çıtalarımız her zamanki gibi. Buraya gireceğiz. Şu anda yanında çıta yok. Biraz sonra onun çıtasını koyarım. Evet arkadaşlar, bu şekilde de oğula meyletmiş. Arımızı, anasını kaybetmiş arımızı. Oğul verdirmeden bu şekilde iki kovan olarak değerlendirdik. Artık bu sene Ağustos 15'te yetiştireceğiz bunları onar çıta olarak ve çam balına yönlendireceğiz arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.